Günaydın arkadaşlar. Halil İçinde kanalına hoş geldiniz. Maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2 gün boyunca beni Bayyue ilçesine kadar getiren abimizle birlikte tekrardan Katok Tapınağı'na doğru yola çıkıyoruz. Katok Tapınağı buradan 40 kilometre, yani 1 saatlik uzaklıkta yer alan çok güzel bir manastır ve okul. Şimdi benzin alacağız ve Katok Tapınağı'na doğru yolumuza çıkacağız dostlar. Şu anda bulunduğum bu yer Sichuan eyaleti. Yanımızda bir nehir var ve nehrin diğer tarafı ise Tibet Özerk eyaleti olarak geçiyor. Burada yabancı olarak dilediğimiz kadar gezebiliyoruz. Çünkü Sichuan eyaletinde özel izin almanıza gerek yok. Ancak karşı tarafa geçmek için özel izin ve bir rehberiniz olması gerekiyor. Şu anda böyle ilginç bir yerdeyiz. Rakım 3600 metre ve biz 4400 metre rakımda bir Budist manastırına doğru yola çıkıyoruz. Ve gerçekten inanılmaz bir coğrafyadayız. Etrafta kayaların düştüğünü görebilirsiniz. Çok tehlikeli bir yer. Ancak çok güzel arkadaşlar. Katok Manastırı olarak geçen bir Budist tapınağına gidiyoruz. Bu Budist tapınağı, Budizmin Nyingma mezhebine bağlı bir Budist tapınağı ve 1000 yıllık bir tarihi var. Çok az bilinen ve gelmesi çok zor olan yerlerden birisi. Gerçekten ilginç bir konumda, 4400 metre yükseklikte bir konumda yer alan, Budizm için çok önemli yerlerden birisi. Sichuan eyaletinde, Tibet'te öyle birçok okul, Budist okulu var. Ancak burası gerçekten tarihiyle ve mimarisiyle çok daha ilginç ve çok daha güzel olduğunu sizlere söyleyebilirim. Eğer buraya gelmeyi düşünüyorsanız Sichuan eyaletinin Chengdu şehrinden yola çıkmanız ve Bayyue ilçesine gelmeniz gerekiyor. Bayyue ilçesinde ise taksiyle ya da özel kiralanan araçlarla ortalama 200 RMB ödeyerek sizi Katok Tapınağı'na, yani Gatosu Tapınağı'na götürüyor. Şimdi biz yolculuğumuza devam edelim. İzlemede kalın ve kanalıma abone olmayı sakın unutmayın.是想叫出来，没事的。
anda yol kenarında birazcık mola verdik. Burada artık dağ tırmanışına başladığımız için engebeli bir yol var. Sürekli kıvrımlı, yılan şeklinde çok güzel bir ormanın içerisinden geçen bir yol. Arkamdaki yolu da görebilirsiniz dostlar. Ancak sizlere tapınağın nerede olduğunu göstermek istiyorum. Arkamda görmüş olduğunuz o yüksek tepenin ardında yer alıyor tapınak kompleksi. Aynı zamanda size buradaki vadiyi de göstereyim. Gördüğünüz gibi çok büyük bir vadi. Her yerde böyle grup grup küçük Tibet evleri var. Tibetli insanlar. Bakın buralarda böyle yerlerde, evlerde yaşıyorlar. Kendilerine özgü çok güzel, çok tatlı mimarileri var. Ana, 你拍什么？ 我拍个我朋友， 啊 聊天啊。 Hayır. Bu tapınak kompleksi çok bilinen bir tapınak kompleksi değil. Birazcık niş bir yer ancak doğasıyla ve bulunduğu yerle, hikayesiyle, mezhebiyle 1000 yıllık tarihi de var. O yüzden gerçekten bizi güzel şeyler bekliyor diye düşünüyorum.下面。 过了这个，你可以看得到。这样旁边都是悬崖。 Yes. 来了。沿当前道路继续行驶14公里。进去。 Şimdi kapıya geldik. Benden bir kayıt yaptırmamı istediler. Bir kayıt yaptıracağım. Görev tamamlandı ve geldik sonunda Katosu Manastırı'na geldik. Bye. Burada gördüğünüz tapınak kompleksi aslında bir manastır, bir Budist okulu. Arkamda Budist okulunun devamını görebilirsiniz. Bakın birbirinden farklı bölümlere sahip, kocaman ve gerçekten çok gösterişli bir yapı. Ben burayı Potala Sarayı'na çok benzetiyorum. Orayı karşı taraftan daha iyi göreceğiz. Arkada ise burada yaşayan insanların ve öğrencilerin yaşadıkları evlerden oluşan küçük kümeler var. Küçük küçük evler. Küme evler. Gerçekten çok ilginç bir coğrafyada çok ilginç bir yapı dostlar. Şimdi ileri gideceğiz. İleriden çekimlerimize devam edeceğiz. Şimdi burada şöyle bir durum var. Burası çok hassas böyle yabancılara karşı değil ama video çekimine, film çekimine, fotoğraf çekimine çok hassaslar. O yüzden kimseyi rahatsız etmeden, kimseye rahatsızlık vermeden, kimseyi çekmeden, tapınakların içini çekmeden buranın sadece güzelliğini, manzarasını, buradaki yaşantıyı kısaca göstermeye çalışacağım. Elimden geldiğince. Şimdi karşıya geçiyoruz. 啊，我把他们搞过来了。这样的话，你就不需要那个了，就不需要考虑要怎么下去了哈。 Çanlı'dan beni Bayu ilçesine kadar getiren ve Bayu ilçesinden de buraya kadar getiren abimiz, yolumuz ayrılıyor artık. 非常感谢你，认识你很高兴。
我认识你也很高兴，不客气不客气，应该的，我也很喜欢。我也挺喜欢，谢谢你，谢谢。Bye bye. Bye bye. Tapınak kompleksinin stupasına geldim. Bu ana stupa, görmekte olduğunuz bu yapı bir stupa. Stupaları zaten biliyorsunuz. Bu stupa Tibet mandalasını, mandala dünyasını anlatan bir stupaymış. Okuduğum ve bildiğim kadarıyla. Gördüğünüz gibi temeli kare, ikinci katı yuvarlak ve son katı yine kare. Ucu da yine koni şeklinde 13 katmanlı mandalayı anlatan bir yapıymış. Tam olarak anlamını bilmesem de öyle olduğunu okudum. Bakın burada büyük bir çan var. Görmekte olduğunuz bakırdan yapılmış büyük bir çan. Bunların da zaten Tibet mimarisinde fark etmişsinizdir. Genellikle çatıları hepsi ve bakırdan arkadaşlar. Bakın burada sanırım bu kişi son Kapa olması lazım. Birçok farklı figür, birçok farklı heykel var. Çok ilginç heykeller var. Bakın stupa dediğimiz şey aslında bunlar her yerde gördüğümüz genellikle beyaz olan yapılar, beyaz renkli olan yapılar. Bunlar içerisinde Buda'nın enerjisini taşıdığına inanılmakta. Bakın. Gerçekten çok ilginç bir yapı. Yer tamamen metalden gördüğünüz gibi. O yüzden yürürken sürekli ses çıkıyor. Burada bir kaplan, insan, domuz figürü yer alıyor gördüğünüz gibi. Arkada da bir kuş var. Ve sürekli yer alıyor bakın. Her 3 heykelden sonra tekrardan bunları görmekteyiz. Bakın tekrardan yine aynı heykeli farklı bir biçimde görmekteyiz. Ancak şunu fark ettim. Buradaki bir kadın bir önceki erkekti. Cinsel organlarını da böyle belirtmişler. Burada ayrıca herkes farklı farklı kendilerine ait aksesuarları, işte boncuktan yapılmış olan eşyalarını, bilekliklerini buraya asmışlar. Şu an bir borazan çalınıyor. Ama ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Sanıyorum ki ibadet saatiyle alakalı bir durum. Ve bu yüzden sanıyorum ki bu borazan çalınmakta. Bakın. Burada da yine görebilirsiniz. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bakın dağın tepesinde yine yerleşim yerleri var, evler var. Gerçekten çok ilginç bir konumdalar. Nasıl oraya ev yaptılar ve neden yaptılar? Akıl kârı değil.
Ama gerçekten güzel bir manzarası olduğunu düşünüyorum. Bakın burada çok ilginç bir detay var. Buradaki heykellerden birisinin elinde Davut yıldızına benzer bir yıldız var yine görmekte olduğunuz gibi. Ortasında da Tibetçe yazılar yazmışlar. Burada bakırdan yapılmış bir heykel. Bakır ya da altın emin değilim. Yanında ise yine elinde bir mum tutan farklı bir heykel yer alıyor. Hepsinin yine eminim ki farklı anlamları olması gerekiyor. Taşiderek. Buraya giriş yapılmıyor ancak. Onu da belirtmem gerek. Bakın. Ve bakın burada yine binanın üzerinde asılı olan boncuklara benzer yuvarlak objeler var. Böyle uzunlamasına asmışlar. Tıpkı bir tesbih gibi. Tibet kültüründe de yine buna benzer aksesuarlar var. Dini ibadet, ritüel eşyaları var. İslam inancımızda olduğu gibi böyle kullandıkları bir tesbih benzeri dini ritüel eşyaları var. Böyle bu binanın üzerine de asmışlar. Yan tarafında da yine yer alıyor gördüğünüz gibi. Gerçekten garip ama hoş bir detay. Burada ise Budist okulunun manzarasını görebilirsiniz. Ve ayrıca bu binaya Mandala binası da denilmektedir. Mandala binası, mandala burada bir sonraki hayatı anlatan felsefe, inanç gibi düşünebilirsiniz. Ve bu binanın etrafında insanlar dönerek, dua ederek ibadet etmekteler. Tıpkı bizdeki İslam inancındaki tavaf etmek gibi onlarda da yine tavaf geleneği bulunmakta. Ve bu tavaf geleneğine Tibet kültüründe Kora denilmekte. Çok sık sık gördüğümüz bir dini ritüeldir Kora. Ve gerçekten burada bunlarla karşılaşıyor olmak, bunlara şahit oluyor olmak bizim için de çok güzel ve çok ilginç. Şimdi arkamdaki bu yapının içerisine girdim. İçeride duyabiliyor musunuz bilmiyorum. İlahi okunuyor. Birlikte bir grup insan, rahipler burada Tibet ilahisi, Budizm ile alakalı dualar okuyorlar, ayin yapıyorlar. İçeride çekim yapmadım ama onların karşısındaydım. Gerçekten çok ilginç bir kültür diyebilirim size. Yine çok güzel bir bina görmektesiniz. Çok güzel işlemelere sahip, duvarlar üzerinde çok güzel işlemeleri olan, renklerin, motiflerin çok güzel olduğu bir yer. Şimdi buraya giriş yapmak istiyorum. Çekim yapamayacağım ama içerisine gireceğim arkadaşlar. Şimdi buradan yukarı doğru çıkıyoruz dostlar. Bu yollardan, dar yollardan geçerek ilerlemekteyiz. Bakın, manzara bu şekilde.
Bakın arkadaşlar, burada ise yan yatmış bir Buda'nın heykeli var. Görmekte olduğunuz gibi. Gerçekten kocaman ve devasa. Burada oksijen seviyesi çok düşük. O yüzden insanlar sık sık bu oksijen tüplerinden kullanıyorlar. Malum 4500 metredeyiz şu an. O yüzden gerçekten inanılmaz yorgun hissediyorum kendimi. Ancak sanıyorum ki herhangi bir yüksek irtifa hastalığına yakalanmadım. Biraz alıştım sanırım. Öyle düşünüyorum. Şimdi yukarı doğru ilerleyeceğim ve bu dar sokaklarda bu küçük kırmızı binaların arasında birlikte yürüyeceğiz arkadaşlar. İzlemede kalın. Gerçekten çok ilginç yerler. Bütün bu binalar yoğunluklu olarak ahşaptan yapılmış. Temelleri taştan. Ahşap dediğim bu büyük odunlarla yapmışlar. Sonra çerçevelerini, camların etrafını çok güzel bir şekilde boyamışlar. Süslemişler. Çatı detayları olsun, renkleri olsun. Gerçekten harikulade. Bakın. Burada doğa çarklarını görmektesiniz. Bu doğa çarkları ise her doğa çarkının içerisinde farklı bir dua yer alıyor, mantralar yer alıyor. Farklı konularla alakalı, sağlıkla alakalı olabilir, iş hayatıyla alakalı olabilir ya da inançla alakalı herhangi bir konuda burada bu dua çarklarının içerisine kağıtlar, dua kağıtları, mantralar, nuntalar, bütün hepsini içerisine ekliyorlar ve siz bir Tibetli buraya geldiğinde bu dua çarkını döndürerek aslında ibadetini gerçekleştiriyor. Hem de dua etmiş oluyor. Gördüğünüz gibi. Bakın böyle dua çarkımızı çeviriyoruz. İşte bu burada yer alan bir Budist kültürü ve her yerde Budizmle alakalı, Tibet Budizmi ile alakalı her yerde karşılaşmanız mümkün. Doğa çarklarının hemen önündeyiz ve çok güzel bir manzara var. Size de göstermek istiyorum. Bakın burada doğa çarklarının bulunduğu binanın hemen penceresinden bakınca bu harika manzarayla karşılaşıyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel.
Ayrıca şunu da belirtmeliyim dostlar. Genellikle Tibetliler, özellikle Budizm inancına sahip Tibetliler fotoğraf ve video çekilmesini sevmiyorlar. O yüzden hani bu onların kültürüyle alakalı, dinleriyle alakalı bir konum olduğu için ben de onları çok rahatsız etmek istemiyorum. Şimdi buradan böyle yukarı doğru gideceğiz. Burada bakın otoparklar var. Arabanızı park edebileceğiniz. Bunun dışında itfaiye aracı var. Sanıyorum ki bu bina bu bölgeye, bu Budist tapınak kompleksine ait bir resmi bina olması lazım. Yönetimiyle alakalı olan resmi bir bina diye düşünüyorum. Gördüğünüz bütün beyaz renkli pembe çatılı binalar aslında buradaki okul. Burası bir Budist okulu olduğu için de ve çok fazla öğrenci olduğu için de görmekte olduğunuz gibi burada çok fazla bina var. Pembe çatılı beyaz binalar. Güzel bir mimarisi var. Böyle bakılınca biraz Potala Sarayı'na benzetiyorum ben doğrusu. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. Burada böyle han gibi bir yer var. Restoran var mı diye bakıyorum ama sanıyorum ki burada restoran yok. O yüzden kendime buradan marketten yiyecek bir şeyler almak istiyorum. Karnımı doyurmak istiyorum çünkü çok acıktım. Burada tapınak marketi var. Kahve de var. Kahve olabilir ya. Hello, Hello, Taşıdılık. Jadele. Where are you Taşıdılık. from? I'm from Turkey. 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 土耳其。你知道吗？知道。你听过土耳其？听过。哦，你是哪里人？我这里。白玉县。对。白玉县，我就在白玉县。昨天晚上住了白玉县。住得舒服吗？我挺喜欢的白玉县，挺喜欢的，风景漂亮。风景非常漂亮。漂亮。听问一下，你在这里学佛教吗？信佛教。哎，我知道。在这里应该是学院。我们是干活的。啊，在这里有多少个学生？在学习佛教。怎么说？反正有很多。很多。我给你问一下。可以. Sordum buradaki Budist okulunda ne kadar öğrenci olduğunu sordum. O da soracak ve bana cevap verecek. Biz de bu sırada buradaki kahvelerden alalım. Bugün kahve içmemiştim. Kahve almak istiyorum. Bakın burada alkol çeşitleri de var. Bu arada hani bizde İslam inancında olduğu gibi alkol içmek Budistlerde haram değil. Öyle bir kuralları yok. Çok ilginç bir market. Hem yarı market hem de dini ritüel eşyaları satılıyor burada. Bunlar çok güzelmiş bakın. Bakın tamamen Tibet kültürüne ait çok güzel tencereler. Annem buna bayılabilir ama çok büyük yer yok anne. Burada başka ne alabilirim? Bakın burada dini ritüel eşyaları satılıyor zaten. Gördüğünüz gibi boncuklar, tesbihe benzer yine dini objeler, farklı objeler gördüğünüz gibi. Bunlar ise dua çarklarının küçüğü hali. İnsanlar bunu ellerinde döndürerek dua ediyorlar. Çok güzelmiş. Gerçekten çok güzelmiş. Ne ha? 这是您的吗？手机呢？它是多少钱？这个680。680。对。哦，挺好。
Az önce burada çok güzel bir müzik sesi duydum. Özel kendi borazanları var Tibetlilerin. Daha önce videosunu çekmiştim, adını unuttum. Az önce o borazan çalan rahipler vardı. Ve buradaki meydana geldiler. Buradaki meydanda o borazanları çalıp küçük bir ayin düzenlediler. Arkamda ise görmüş olduğunuz gibi burada bu sanıyorum ki buranın ana tapınağı. Bu tapınakta bu bayrakları özel bayrakları asmaktalar. Bildiğim kadarıyla lungtalar, lungta deniliyor ama bu bayraklar lungtalardan biraz daha farklı. Neden? Çünkü lungtalar gördüğünüz bu bayraklar lungtalar. Üzerlerinde mantralar var, çizimler, semboller var, hayvan figürleri, farklı figürler var. Bu görmüş olduklarınız lungtalar. Ama bu astıkları daha renkli, farklı renklerdeki bayrak, flama tarzı bezden yapılma şeyler. O yüzden biraz ilgimi çekti ve onları şu an insanlar tek tek birlikte çalışarak asıyorlar. Bu açıdan da ilginç bence. Burada da büyük bir çan var. Gördüğünüz gibi. Burada oturma alanları var. Sanıyorum ki burası bu ana tapınağın büyük ibadet meydanı. Burası ana tapınak. Arkada ise güzel bir dağ manzarası var. Evler var. İlginç, güzel bir yer ama insanlar bana sürekli video çekerken uyarı yapıyor. O yüzden biraz çekerken tedirgin oluyorum. Kısa kısa sizlere her yeri göstermeye çalışacağım. Bakın burada da gördüğünüz gibi bir stupa var ve bu stupanın içerisinde farklı kumaştan eşyaları atmışlar ve yakıyorlar arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Nedenini bilmiyorum ama illaki bir sebebi vardır diye düşünüyorum açıkçası. Bu arada size kısaca Nyingma mezhebinden de bahsetmek istiyorum. Nyingma mezhebi, Tibet Budizminin en eski mezheplerinden birisidir. Kurucusu 2. Buda olarak bilinen Padmasambhava'dır ve Tibet Budizminin en önemli mezhebi olarak görülür. Bu Katok Manastırı, görmüş olduğunuz bu tapınak kompleksi 1195 yılında inşa edilmiş çok eski bir tapınak kompleksidir. Çok eski Budist öğretilerinin, geleneklerinin öğretildiği önemli bir manastırdır. Burada insanlar vefat ettiklerinde gökyüzü defni olarak bilinen özel bir tören gerçekleştirilir. Biraz kulağa korkunç gelecek ama gökyüzü defni denilen şey, burada vefat edilen kişiler belli bölgelerde, dağlarda, dağların zirvelerinde özel bir tapınak kompleksine götürülür ve o tapınak kompleksinin dışında bir bölümde akbabalara yem edilir insan bedeni. Bu da tamamen özgürlükle alakalı, gökyüzüne ulaşmakla alakalı inanç sistemi olarak biliniyor burada. Onun dışında bazı vefat eden bazı rahip ve keşişlerin bedenleri kısmen bazı tapınakların içerisinde muhafaza edilir. Bazılarınki ise stupaların içerisinde yakılır ve yakıldıktan sonra emanetleri de o stupanın içerisinde korunur. Ve bu şekilde de Buda'nın ve Budizmin enerjisi korunması amaçlanır. Elbette ki daha ince detayları, daha önemli detayları vardır mutlaka. Ben bildiğim kadarını, bana söylenilen kadarını sizlere aktarmaya çalıştım. Buradaki okula gelirsek, okulda ne kadar öğrenci olduğuna dair bir fikrim henüz yok. Sordum bir kişiye ama tekrardan
gidip soracağını söyledi. Bir daha da gelmedi. Buradaki tapınak kompleksi gerçekten çok ve çok bakir bir özelliğe sahip diyebilirim sizlere. Ve şu anda da önümde çok güzel bir stupa görmektesiniz. Buradaki stupa da yine aşağıdaki stupa gibi çok ince detaylarla dolu, bakır oymalarla, bakır heykellerle donatılmış çok ilginç bir stupa.
Az önce buradan kendime birazcık yoğurt almak istedim. Bana getirdikleri yoğurt Çin'de genel olarak satılan sıradan yoğurtlardı. Ben de söyledim, bana lütfen Tibet yoğurdu veriniz. Onlar da bana kendi yapımlarından Tibet yoğurdu verdiler. Buraya özgü doğal yak sütünden yapılmış olan yoğurtlardan. Şimdi tadına bakmak istiyorum. Çünkü genellikle Tibet yoğurtları Türk yoğurduna çok benziyor. Hatta daha da lezzetli olabiliyor diye söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi birlikte deneyelim bakalım nasılmış. Ah, 谢谢。你喝不？不。你喝吗？来。喝。Aa, şimdi huzurunuzda buraya özgü yoğurdumuzu deniyorum arkadaşlar. Ah, 太酸，非常酸。加点白糖就不香了。啊，没事没事，我们土耳其人非常喜欢吃酸的，成都里面他们都是甜甜的，我不喜欢。Arkadaşlar çok ekşi bir tadı var ya, çok yoğun. Lezzetli olduğunu söyleyebilirim sizlere. Burada gördüğünüz gibi kıvamı çok yoğun. Keşke kaşık verselerdi daha iyi olurdu ama bunu bana ücretsiz olarak, hediye olarak verdiler. Satılmıyormuş. Sanırım kendileri yapmış. Kendileri içecekti. Ama böyle oldu. Neyse. Şu an size gösteremiyorum ama az önce tapınak ayinimizdeki bütün herkes sarı şapkalarını takmış. Ellerine zurnalarını, borazanlarını almışlar. Ve kutsal dini ritüel objelerini de alarak buraya doğru gelmekteler. Ama sanırım çekim yapmam yasak arkadaşlar. Çok uyarıldım. Sıkıntı yaşamak istemiyorum. Ama gerçekten şu an karşımda çok ilginç bir manzara var. Size kısaca da göstereyim. Bakın. Gördünüz mü?
Normalde çekim yapmamıza bazen problem çıkartıyorlardı. Ben de çekim yapmıyordum. Bir anda keşişlerden birisi çeksene dedi bana. Ben de çekmeye başladım. Ah, nişoşama. Amar be me hum, Amar bir mehom. amar be me hum. Aman bir mehom. Şama yesa. 下次好了吗？下次好了。哦，下次好的意思。下次我的意思。挺有意思。啊，我的妈妈包邮。妈妈包邮。你住在这里吗？住这，住在这儿。地下，地下，白玉县。这是北下。你住在白玉县？哦，这是北下。我们走的地下，不一样了。这我知道，我也来自白玉县。呀，对，我9点白玉县。Bu amcamız da yine Bayu ilçesinde yaşayan Tibetli bir amcamız. Buraya ibadet amaçlı gelmiş. Burada benimle birlikte dinlenirken arada sohbet ediyoruz böyle. De. 这样。帅不帅？这样，对，这样。你可以看自己在这里。 ما دات كره شني تعبر لون دم تغمنا 这样。这是我们一起。Taşı da lake. Taşı da lake. Upuzun bir süre oturdum. İnsanlarla sohbetler ettik. Bana yoğurt ikram ettiler. Yoğurt yedim. Bir ayin yaptılar. Sonrasında bir ayinle karşılaştık. Upuzun bir ayin oldu. Sanırım Fahui ismini vermişler söylediklerine göre. Böyle güzel, keyifli biraz vakit geçirdim. Çok fazla insanla sohbet ettim ama video çekemedim. Çünkü yerli halk pek video çekilmesini istemiyor ve sevmiyor. İnsanları da rahatsız etmek istemediğim için ben de istemeyen olursa çekmedim. Onlara da saygı duymamız, saygı göstermemiz gerekiyor. Siz neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda belirtin. Nasıl buldunuz buraları? Beğendiniz mi? Bakın tekrardan bu küçük kara evlerin yanındayız. Özellikle bu evler bu dağ yamacında tıpkı bir arı kovanı gibi çok güzel dizilmişler. Çok güzel görünüyorlar. Renkleri, kullandıkları boyalar falan o kadar doğayla uyumlu geliyor ki bana. O yüzden göze çok hitap eden, çok güzel gelen bir manzaradayız. Bu yüzden çok da keyifli olduğumu sizlere belirtmeliyim. Açıkçası drone çekimi yapmayı çok istiyordum. Ama
Burada drone çekimi yapmak sanırım ki yasak. Ve başka drone çekimi yapan da yok. Açıkçası benden başka yabancı da yok şu an. Benden başka turist de kalmadı. Keşke izin verselerdi şu güzel manzarayı drone'la çekebilseydim, değil mi? Ama ne yazık ki buradaki insanlar istemiyorlar ya da sevmiyorlar. Kendi kuralları. Benim de bir yabancı olarak buna saygı duymam gerekiyor. Çekimimi neredeyse tamamladım. Ve şimdi bu güzel manzaranın karşısında sizlerle birlikte yürüyüşe çıkayım dedim. Bu dağ ve bu dağın eteğindeki bütün bu bölge çok kutsal sayılan Budist hac merkezlerinden birisi olduğu için direkt olarak eyalet tarafından drone çekimini yasaklamışlar. Ben de o yüzden bu harika manzaranın ne yazık ki görüntüsünü çekemeyeceğim. Türkiye'den binlerce kilometre uzaktayız ama yine de böyle ilginç yerlere gelebiliyoruz. Bu arada burada gördüğünüz flamalı yer, az önce bulunduğum yer. Sizin de gördüğünüz gibi orada flamaları yeni yeni asmaya başladılar. Daha sonra nedenini sorduğumda ise 2 gün sonra burada çok önemli bir ayin düzenlenecek. Yine bir Budist ayini ve Buda maskeli olacak. Buda maskesi takan insanlar, dans gösterileri vesaire çok büyük bir etkinlik olacak. Tashida Lake. Çok büyük bir etkinlik olacağını söylediler. 2 gün sonra gelmemi söylediler ama ne yazık ki 2 gün sonra burada değilim. Az önce buradaki keşişlerden birisi bana Tibetçe selam verdi. Yavaş yavaş Tibetçimi de geliştirmek istiyorum. Çünkü biliyorsunuz ki Tibet kültürünü çok seviyorum ve buralarda video çekerken çokça ihtiyacım olacak. Çünkü konuştuğum birçok insan Çince bilmiyordu. Tabii ki genellikle yaşlı kesim. O yüzden de ben de onlarla iletişim kurmakta birazcık zorlandım açıkçası. Ancak sorun değil. Çok fazla insan vardı bugün ayinden sonra yanıma gelen meraklı gözler çoktu. Ama şu an gördüğünüz gibi kimsecikler kalmadı. Herkes evine döndü. Ve ben nasıl eve döneceğimi gerçekten bilmiyorum. Bugün benim için çok önemli ve çok anlamlı bir gündü. Uzun zamandır hayalini kurduğum farklı bir noktaya, farklı bir lokasyona daha ulaştık. Ve bu maceramı da sizlerle paylaşma şansında bulundum. Bu yüzden gerçekten çok mutluyum. Bana olan desteklerinizden ötürü de sizlere şimdiden çok teşekkür ederim. Burada Çin'de Türkiye'den bir kardeşiniz hayallerini gerçekleştirmekte ve bu hayallerimin bir parçası da siz oldunuz. Umarım sizler de videomu beğenmişsinizdir. Bana desteklerinizden ötürü çok teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.